Bazı şehirler isimleriyle, bazıları ise orada işlenen bir ulusun ruhuna kazınan günahlarla anılır. Bugün sizi 2004 yılının Güney Kore'sine, Miryang şehrine götüreceğim. Ama bu turistik bir gezi olmayacak ve her zamanki tarzımda anlatmayacağım. Bu bir hukuk sisteminin iflas edişine, 44 canavarın bir genç kızın hayatını nasıl parça parça ettiğine ve bir babanın öz kızını kaç paraya sattığına şahitlik edeceğiz. Bu karanlık dosyayı açıyorum. Sen de hazırsan anlatıyorum. Her şey 2003 yılının Haziran ayında başladı. 14 yaşında bir kız çocuğu bugün kamuoyunda Trey olarak bildiğimiz o masum ruh, internette Pak soyadlı bir lise öğrencisiyle tanıştı. Aylar süren sohbetlerin ardından 2004'ün Ocak ayında bir buluşma ayarlandı. Trey belki de sadece bir arkadaşlık umuduyla Miryang'a gitti. Ama oraya vardığında onu bekleyen şey bir dost değildi. Bir pusuydu. Pak elindeki demir boruyla Trey'in kafasına arkadan vurduğunda aslında bir hayatın ışığını söndürüyordu. Ve Pak yalnız değildi. Yanında bölgede dehşet saçan Monk gençlik çetesinin 11 üyesi daha vardı. O gece Trey'i bir motele sürüklediler. 12 erkek baygın haldeki o çocuğu saatlerce istismar etti. O gece başlayan kabus tam bir yıl boyunca tam 44 farklı faille devam edecekti. Üstelik her anı kamera kaydındaydı. Eğer birine bir şey söylersen bu görüntüleri internete yayarız tehditleriyle Trey'i susturdular. Sustukça da canavarlar çoğaldı. İstismar sadece kapalı kapılar ardında kalmadı. Bu canavarlar o kadar rahattı ki Trey'i açık hava parkına, tenis kortlarına götürüp orada toplu halde saldırdılar. Sadece fiziksel de değil, nesneler kullanarak yapılan cinsel işkencelerle ruhunu da paramparça ettiler. Polis sonradan belirlediği rakamlar kan dondurucu. Her seferinde 3 ile 24 kişi arasında değişen gruplar günde 10 defaya kadar istismar ettiler. Toplamda tam 44 erkek bu vahşete ortak oldu. Hatta bu canavarlar Trey'i tehdit ederek 13 yaşındaki kız kardeşini ve 16 yaşındaki kuzenini de Miryang'a getirmeye zorladılar. Onlar da dövüldü, onlar da bu kabusu yaşadı. Hikaye burada bitmiyor. Aksine daha da çirkinleşiyor. Eğer şu an duydukların karşısında öfkeni kontrol etmekte zorlanıyorsan yalnız değilsin. Bu davanın nasıl kapatıldığını duyduğunda ise daha da sarsılacaksın. Neden kimse yardım etmedi diye soracaksanız Trey'in sığınabileceği bir evi yoktu. Babası alkolik ve evde ona şiddet uyguluyordu. Annesi ise bu şiddetten kaçmış, Trey çaresizlikten bir avuç uyku hapını yuttu. Ölmek o hayattan daha kolay görünmüştü ama hastanede hayatta kaldı. Onu kurtaran doktorun dikkati belki de her şeyi açığa çıkaracaktı. Vücudundaki morluklar bir tıbbi muayeneyi, o muayene ise bir yıllık cehennemi ortaya çıkardı. 25 Kasım 2004'te teyzesi polise gitti. Ancak asıl yıkım adaleti koruması gerekenlerin ağzından çıkan cümlelerle geldi. Peki polis ne yaptı dersiniz? Trey bir kadın memuru tarafından sorgulanmak istedi. Ama karşısında en kaba, en duyarsız erkek memurlar dikildi. Bir polis memuru 14 yaşındaki istismara uğramış kıza dönüp şunu söyledi. Senin yüzünden Miryang'ın adı lekelendi. Neden onları kışkırttın? Nasıl hareketler yaptın? Bitmedi, Trey saldırganlarla aynı odaya kapatıldı. Polis her bir canavarı tek tek Trey'in karşısına dikip onun gözlerinin içine bakarak sana bu mu yaptı diye sordu. Bu bir sorgu değil, devlet eliyle yapılan bir işkenceydi. Trey iyileşmek için kapalı bir psikiyatri kliniğine yatırıldı. Trey psikiyatri kliniğinde yaşam savaşı verirken dışarıda uzlaşma pazarlıkları dönüyordu. Saldırganların aileleri Trey'in alkolik babasını buldular. Ona 50 milyon won yani yaklaşık 38 bin dolar teklif ettiler. Babası kızının onurunu, geleceğini ve çektiği acıları o kağıt parçalarına sattı. Parayı aldı. Trey'in adına sahte imzalar atarak şikayetçi değiliz dilekçeleri verdi ve ortadan kayboldu. Trey ise klinikten çıktıktan sonra ne parası vardı ne de gidecek bir evi. Hayat ona kapılarını kapatmıştı. Hiçbir okul bir istismar kurbanını istemiyordu. Sonunda bir okul onu kabul ettiğinde ise
Suçluların aileleri her gün okulun kapısına dayanıp şikayetini geri çek diye taciz ettikleri için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Asıl vicdanları sızlatan olay. Peki o 44 kişiye ne oldu? Savcılar gençlik hatası dediler, gelecekleri yanmasın dediler. Sanki Trey'in bir geleceği yokmuş gibi. Sanki Trey genç değilmiş gibi. Ve bu 44 kişiden hiçbiri hapse girmedi. Ama 2024 yılında internetin karanlık dehlizlerinden bir kahraman ya da bir intikamcı diyelim, Narak Storage isimli bir YouTube kanalı bu canavarların bugünkü hallerini, isimlerini ve çalıştıkları yerleri tek tek deşifre etti. Biri ünlü bir restoranda şef olmuştu. Biri lüks arabalarla poz veriyordu. Hatta birinin bir kızı olmuştu. Halk o restoranları bastı, protestolar büyüdü. 20 yıl sonra adalet mahkeme salonlarından değil, internetin öfkesinden geldi. Evet, bugün bu canavarların yüzlerini sansürsüz paylaşanlar hakkında davalar açılıyor ki sizce hangisi daha büyük suç? Bir kurbanın hayatını karartmak mı yoksa bir suçlunun huzurunu kaçırmak mı? Bugün farklı bir tarzda dosyamızın sonuna geldik. Ekranda bir yerlerde oynatma listelerini görebilirsin. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsan onlardan birine girip devam edebilirsin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eyvallah.